Merhaba, ismim Hayat Karaköse. Hrant Dink Vakfı'nda 2015 yılından bu yana program koordinatörü olarak çalışıyorum. Hrant Dink Vakfı ise 2007'de Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından onun hayallerini, mücadelesini, ideallerini yaşatmak için kuruldu. Vakıf bir yandan Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunmayı hedeflerken hak odaklı bir yaklaşımı teşvik etmeyi, insan haklarını, azınlık haklarını teşvik etmeyi, nefret söylemiyle, ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlıyordu ve en temel aslında hedeflerimizden birisi de Türkiye'de bir arada yaşamı savunmak. Projemizin ismi Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru. Kamu ve STK'lar arasındaki işbirliğini geliştirmek için Ağlar ve Ortaklıklar hibe programı altında fonlandı. Bu projeyle aslında biz bir yandan nefret söylemi ve ayrımcı söylemle ilgili farkındalık yaratmaya çalışırken sadece problemi göstermek değil, çözümün de bir parçası olmayı hedefledik. 2015 yılından itibaren baktığımızda Suriyeli mültecilerin ne kadar nefret söyleminden etkilendiğini, buna maruz kaldığını ve bunun sadece söylemlere kalmadığını görmeye başladık. Bir kapsayıcı söylem aslında teşvik edecek bir eğitim modülü oluşturmayı hedefledik. Tabii bunun ana hedeflerinden bir tanesi STK'larla, kamu kuruluşlarıyla ve medya kuruluşlarıyla yakından çalışmak. Bu eğitimi onlara uyarlamaktı ve onlarla birlikte bu eğitimi yürütmekti. Etkili bir şekilde yeni bir söylemin, kapsayıcı bir dilin gelişmesine katkıda bulunmak. Öncelikle bizim ihtiyaçları tespit etmeye, sorunları anlamaya ihtiyacımız vardı ve bu yüzden de ilk başta birebir görüşmeler yaptık. 37 kişiyle sorunları tespit etmek için birebir görüşmeler yaptık. 3 tane yuvarlak masa toplantısı yaptık. 8 adet yine ayrımcı söylemle, kapsayıcı bir dille ve mültecilere yönelik olan aslında nefret söylemiyle ilgili paneller organize ettik. Çevrim içi ortamda binlerce kişiye eriştik. Kamu, STK ve yine medya sektöründen kişilerle birlikte 4 günlük 19 kurumdan 24 kişinin katıldığı eğitmen eğitimi düzenledik. Eğitmen eğitiminden sonra da yaygınlaştırma eğitimlerine başladık. Ağırlıkla çevrim içi olmak üzere 14 tane yaygınlaştırma eğitimi yaptık ve 242 kişiye eriştik yine medya, sivil toplum ve kamu sektöründen. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları, öğretmenler, hukukçular gibi aslında her yaş ve meslek grubundan insana ulaştırmayı hedefliyoruz. İnsan hakları temelli, kapsayıcı bir dil oluşturmanın, başka bir yerden bakmanın basit adımlarını veriyoruz eğitimde. Beraber yaşama odaklanmaya aslında her zaman ihtiyacımız var. Biz de kapsayıcı dil eğitimiyle bunu yapmayı amaçlıyoruz. Projemizin katkı sağladığı gruplar sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve kamu kurumlarından temsilciler ama nihai yararlanıcıları tabii ki tüm nefret söylemine maruz kalan dezavantajlı kesimler diyebiliriz. Dönüştürebilmek için fark etmek ve tanımak önemli. O yüzden en büyük çıktılarımızdan bir tanesi nefret söylemini tanımakla ilgili. İkincisi ise bu alanda bilgisi olan ya da ilk defa eğitimde bununla karşılaşanlar için ortak bir diğer geri bildirim. Nefret söylemini evet görüyordum ama yerine ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Şimdi kendimi bununla mücadele etmek konusunda daha rahat hissediyorum. Bu eğitimden yararlanan kişiler o dili dönüştürmenin ne kadar önemli olduğunun farkına varmaya başladılar ve kendi kurumlarında bunu yansıtmak için çaba gösterdiler. Bu sadece tabii ki eğitmen eğitimiyle sınırlı kalmadı. Biz eğittiğimiz kişilerin aslında kendi kurumlarında bu vizyonu aslında bakış açısını yaygınlaştırmalarını çok önemsedik. Dolayısıyla çarpan etkisi oldu diyebiliriz. Toplumsal farkındalığın da bu konuyla ilgili aslında hassasiyetin de süreç içinde daha da artacağını, bunun ileride daha etkili bir şekilde sonuçlarını görebileceğimizi de hissediyoruz. Biz projeden sonra da oradaki eğitim metodolojisini değiştirmeden ama içine sadece mültecileri değil, Türkiye'de nefret söylemi ve ayrımcılığa maruz kalan dini, ulusal, etnik diğer kimlikleri, cinsiyet kimliklerini de ekleyerek projenin eğitim ayağını yaygınlaştırmaya devam ettik. Nefret söylemiyle mücadelede en etkili yöntemlerinden, en sürdürülebilir yöntemlerinden bir tanesi insan hakları temelli, alternatif, kapsayıcı bir dil oluşturup nefret söyleminin yerine onu koyabilmek. Bu yüzden çok umutluyuz.